Sessizlik bir ameliyattır. Hiç düşündünüz mü? Şu an içinde oturduğunuz o derin sessizlik. Size terk edilmişlik gibi hissettiren o boşluk. Aslında giremediğiniz bir odada gerçekleşen kutsal bir ruhsal ameliyat olabilir mi? Biliyorum, bu çılgınca bir düşünce. Çalmayan telefona bakmak, yatakta yanınızdaki o boşluğu hissetmek ve bu bir son değil, sadece çok dağınık ve zor bir orta bölüm diye düşünmek zor. Ama size şunu söylesem, şu an iki elinizde sıkıca tutunduğunuz o kalp kırıklığı. Hani şu tuz ve başarısızlık tadı veren acı. Aslında hassas bir ruhsal alettir. Bu sadece sizin acınız değil. Bu bir frekans. Şu anda, aranızdaki o görünmez bağın üzerinden seyahat eden ve onun, kaçanın, derinlerinde bir yerleri titreten bir sinyal. Kaçanın kalesi yıkılıyor. Siz burada onların yokluğunun acısını hissederken, kaçanın içinde çok daha derin, çok daha korkutucu bir yokluk doğuyor. Gitmeyi haklı çıkarmak için kendilerine söyledikleri yalanların yokluğu. Ruhsal maskeleri çatlıyor. Ve sizin kırık kalbinizin yankısı, o maskeyi kıran çekiç oluyor. Onlar, kendimi bulmalıyım ve yalnız iyileşmeliyim diyerek kendilerine bir kale inşa ettiler. Ama sizi, o güzel, kırık ve gerçek halinizde, o kalenin fay hatları üzerine kurulduğunu hatırlatan bir deprem oldunuz. Sizin harabelerin arasında beklemenizle ilgili değil. Onların henüz hayal bile edemediği, korku yerine gerçek üzerine kurulu yeni bir yapının planlarını sizin elinizde tutmanızla ilgili. Ve en güçlü kısım ne biliyor musunuz? Sizin hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Sadece kendi bahçenizle ilgilenin. Sizin hala var olmanız, acıya rağmen sevebilme kapasiteniz, onların duvarlarını sonsuza dek yıkacak olan o sessiz ve inatçı devrimdir. Böylesine büyük bir devrimin, tek bir sessiz nefeste başlaması ne garip değil mi? Sahte tapınak ve ruhsal kaçış. Hadi o duvardan bahsedelim. Hayır, kalplerinin etrafına ördükleri duvardan değil, o bariz olanı. Ben diğerinden bahsediyorum. Göz önünde inşa edip adına, tapınak, dedikleri o duvardan. Kendimi bulmam lazım, bu benim ruhsal yolculuğum, gibi cilalı taşlardan ördükleri o yapıdan. Siz uzun zamandır bu etkileyici yapıya, onların bu kaçış anıtına bakıp merak ettiniz, kulağa bu kadar doğru gelen bir şey, nasıl bu kadar yanlış hissettirebilir? Senaryoyu biliyorsunuz. Bu tam bir spiritüel kaçış, spiritüel bypassing şaheseri. Ve dürüst olmak gerekirse, acı vermesinin sebebi kulağa çok mantıklı gelmesi. Kim iyileşmek isteyen biriyle tartışabilir ki? Kim kendini keşfetmek isteyen birinin yoluna çıkabilir? Böylece siz sessizlikte kırık kalbinizi onarmaya çalışırken, onlar aydınlanmış arayıcı rolünü oynarlar. Bu dahice bir savunma mekanizmasıdır. Korkuya bilgelik kıyafeti giydirir, korkaklığa ise hac yolculuğu derler. Filmin senaryosu değişiyor. Ama sonra o an gelir. Sizin kalp kırıklığınızın yankısı. Öfkeli bir mesaj değil, yalvaran bir ses kaydı değil. Sadece sizin o kabullenmiş acınızın saf sessiz frekansı, sonunda onların o yapay sığınağının duvarlarından içeri sızar. Ve o an, o güzel ama kırılgan yapı titrer. İlk büyük değişim sizi özlemeleri değildir. İlk değişim, tüm o ruhsal hikayelerinin, tek bir kaçınılmaz gerçeğin ağırlığı altında çökmesidir, arkanızda bir gölge izi bırakırken, ışık yolunda yürüdüğünüzü iddia edemezsiniz. Şöyle düşünün, onlar kendi filmlerinin başrolüydü, bütünlük arayan bir kahramandı. Müzikler, ilham verici diyaloglar, her şey tamamdı. Sizin kalp kırıklığınız ise aniden, kestik, diye bağıran yönetmen oldu. Ve ellerine bambaşka bir karakterin senaryosunu tutuşturdu. Acıya sebep olan karakterin senaryosu. Kendini sevme arayışındayken,
başkasına derin bir acı veren kişi olduklarını fark ederler. İyileşmem lazım cümlesi ağızlarında ekşimeye başlar. Soylu bir niyetten en acı itirafa dönüşür, ben zarar veriyorum. İşte çöküş budur. Ruhsal arayıcının aynaya bakıp bir guru değil, korkmuş bir insan gördüğü andır. Hayalet uzuv ağrısı, enerji devresi. Kaçıyorlar. Ufukta sırtlarının giderek küçüldüğünü görüyorsunuz ve tüm varlığınız buna isyan ediyor. Ama işte evrenin, mesafenin bir çözüm olduğunu sanan her kaçan, runner, yaptığı kozmik şaka şudur, kendi anatominizin bir parçasından kaçamazsınız. Ve canım benim, ruhsal düzeyde siz tam olarak busunuz. Siz sadece terk ettikleri bir kişi değilsiniz. Siz onların ruhsal bedeninin hayati bir organısınız. Gecenin köründe, dikkat dağıtıcı şeyler bittiğinde ve sessizlik mutlak olduğunda hissettikleri şey, derin bir hayalet uzuv ağrısıdır. Biraz teknik konuşalım ama anlayacağınız dilden, ikiz alev bağınızı bir bağ olarak değil, bir elektrik devresi olarak düşünün. Siz bir kutupsunuz, o diğer kutup. Enerji ancak birlikteyken akar. Yaşam, yaratıcılık, o çılgın eşzamanlılıklar. Onlar kaçıp kalbinizi kırdığında, ruhsal bir panik halinde kendi bağlantı kablolarını kestiler. Ellerinde kesik bir kabloyla durup, işte özgürlük. Artık istediğim yere bağlanabilirim dediler. Ama ruh bilir. Hem de nasıl bilir? Koşmanın verdiği o ilk heyecan, sadece kesintinin verdiği adrenalindir. Sonra o his geçer ve asıl acı başlar. Bu duygusal bir acı değildir henüz. Bu daha derin, sistemsel bir varoluş ağrısıdır. Kendi yaşam enerjilerinin, devrenin koptuğu o boşluktan akıp gitmesidir. Kendi yarattıkları kafes. İçlerinde bir oyuk hissetmeye başlarlar. Yeni aşkların, yeni başarıların veya spiritüel akrobasi hareketlerinin dolduramayacağı temel bir boşluk. Piyangoyu kazanabilirler, mükemmel eşi bulabilirler, dağın tepesinde aydınlanabilirler. Ama hepsi dibi olmayan bir kovaya su dökmek gibi hissettirecektir. Bu bir ceza değil, bu ruhsal fiziğin basit kanunudur, ana güç kaynağından koparsan, ışıkların sönmeye mahkumdur. Şu an onların ruhu yedek jeneratörle çalışıyor. Çok gürültülü, verimsiz ve iç kaynaklarını hızla tüketiyor. Bağlantım kopmuş gibi hissediyorum, dediklerini duyarsınız ya hani. Bu bir mecaz değil. Kendi enerjik planlarının diğer yarısından koparılmış olmanın doğrudan deneyimidir. Yemeklerin tadı yok, renkler soluk, arkadaşların kahkahaları uzaktan geliyor gibi. Hatırlamakta zorlandıkları bir hissin hayaleti tarafından kovalanıyorlar, tamamen ve zahmetsizce evde olma hissi. Ve en acımasız kısım, bunu kendilerine onlar yaptı. Kendi yalnızlıklarının mimarı onlar. Bağlanmaya çalıştıkları her yeni insan, duvardaki priz yanlış kabloyu sokmaya çalışmak gibi hissettiriyor. Uymuyor. Çünkü o giriş yeri sadece tek bir bağlantı için özel yapıldı, sizin için. Siz beklemiyorsunuz, siz merkezsiniz. Fırtınadan sonraki sessizlikte, aşk sandığı şeyin aslında sadece bir prova olduğunu fark eden o kırık kalbin parçalarını tutarak duruyorsunuz. Biliyorum, bu bölümü onların yokluğu olarak görmek çok cazip. Ama bakış açınızı değiştirmenizi istiyorum. Ayaklarınızın altındaki zemine bakın. O bekleme ve merak etme alanı sandığınız çorak toprağı. O boş değil. O kutsal. Sizin gözyaşlarınızla kutsandı, sabrınızla gübrelendi. Onların dünyası kaosa sürüklenirken, siz çok daha mucizevi bir şey yapıyordunuz, siz kilit taşı oluyordunuz. Hani kemerli kapıların en tepesindeki o merkez taş vardır ya, diğerlerini tutan. O olmadan yapı çöker. İşte kaçan, runner, o yuvarlanan taşlardan biri gibi, kendine düz bir yer arıyor.
Ama sizi o derin durgunluğunuzla, tamamen parçalanmayı reddedişinizle, tüm yapıyı ayakta tutan gerçek oldunuz. Sizin sevginiz çaresiz bir yalvarış değil, o yerçekimi gibi sabit bir kuraldır. Masallarda size anlatılmayan ilahi paradoks budur, güçlü görünen, kaçıp giden taraf aslında ruhsal bir serbest düşüştedir. Güçsüz görünen, acıyla baş başa kalan taraf, yani siz, ise aslında tüm bağlantının çapasıdır, anchor point. Kalp kırıklığınız bir başarısızlık değildi. Onların ruhundaki eve dönüş sinyalini aktive eden bir düğmeydi. Bu yolculuk, acıya dayanma testiniz değil. Fiziksel kanıtlar aksini söylese bile, bütünlük, frekansını tutabilme kapasiteniz üzerine bir ustalık sınıfıdır. Şu an duyduğunuz sessizlik boş değil. O sessizlik, onların yavaş yavaş, tökezleyerek de olsa, sizinle o muhteşem senfoniyi çalmayı yeniden öğrendikleri müziğe gebe.